Kaçak akım rölesi, RCD çıkışında nötr iletkeniyle koruma iletkenini yani toprak hattını köprülediğimizde kaçak akım rölesi açma yapar. Eğer kaçak akım rölesi açmıyorsa kaçak akım rölesi bozuktur. Bu bir şehir efsanesi, böyle bir şey yok. Kaçak akım röleleri, RCD'lerle ilgili yayınladığım video sayısını inanın ben unuttum. Bu konuda Türkiye'de en fazla yayın yapan kişiyim. Bunu neden söylüyorum? Kaçak akım röleleri konusunda çok fazla araştırma yaptım. Çok fazla olası senaryoyu denedim. Kaçak akım rölesinin çalışma mantığı gayet açık ve net. Gelen ve giden akımların vektöriyel farkına bakar. Bu fark açma eşik değerini geçiyorsa açma yapar. Bunda hemfikir miyiz? Şimdi siz RCD çıkışında nötr iletkeni ile koruma iletkenini topraklamayı köprülediğinizde her seferinde bu şart sağlanmaz. Buna özellikle teslim alma işi yapan kontrolör arkadaşlara söylüyorum. Bir kontrol kalemi ve bir parça kablo ile prize gidiyorsunuz. Nötrü bulup prizdeki toprak konnektörüne dokundurup kaçak akım rölesini test etmeye çalışıyorsunuz. Kaçak akım rölesi kontrolü bu şekilde olmaz. Bakın şimdi. Sizin yaptığınız şekilde kaçak akım rölesinde nötr iletkeniyle koruma iletkenini köprüleyeyim. Fazla bulduk. Bu tarafım nötr. Bu da benim zaten topraklama konnektörüm. Kaçak akım rölem şu anda kapalı. Bakın. Şu nötrle şöyle topraklama konnektörünü dokunduruyorum. Kaçak akım rölesi açmadı. Şimdi bir daha deniyorum. Aha, şimdi kaçak akım rölesi açtı. Demin niye açmadı? Şimdi neden açtı? Şimdi çıkış kilometresini hadi boşa çıkaralım. Şimdi bakın kaçak akım rölesinin çıkışındaki tüm tesisatı söktüm. Kaçak akım rölesinin çıkışında herhangi bir şey yok. Kaçak akım rölesini kurduk. Temas ettiriyorum. Şu benim topraklamam. Bakın açma yapmıyor nötrle toprak arasında. Şimdi bir kez daha deneyeceğim. Nötr, toprak. Şimdi açma yaptı. Peki ne değişti? Demin açma yapmamıştı, şimdi açma yaptı. Değişen şey ne? Açma yapmadığı ana denk gelseydik, kaçak akım rölesi bozuk mu diyecektik? Ama bazen açtı, bazen açmadı. Şimdi videoda hangi durumlarda kaçak akım rölesi nötr toprak temasında açar, hangi durumlarda nötr toprak temasında açmaz? Bunu size açıklamaya çalışacağım. Burada işin içerisine şebeke parametreleri giriyor ve bunları tek tek inceleyelim. Alternatif akımda faz kavramı videomda alternatif akımın saniyede 100 kez yön değiştirdiğini anlatmıştım. Burada anlatımı kolaylaştırmak için akımın fazdan gelip nötre gittiğini söyleyeceğim. Bu bir yanlış bilgi, sadece anlatımı kolaylaştırmak ve anlaşılmayı zorlaştırmamak için böyle bir şey yapıyorum. Bunun altını çizeyim. Özellikle boş konutlara gittiğinizde nötr iletkeniyle toprağı köprülediğinizde buradan 30 miliamper akım geçmesi gerekir ki kaçak akım rölesi açma yapsın. Ama tesisatta bu fark akımı gerçekleştirebilecek bir akım yok. Açma yapmadığında nötr ile toprağı bir ampermetre üzerinden köprüleyin. Bakın bakalım 30 miliamperin üzerinde bir akım geçiyor mu buradan? Ama ben hep böyle test ediyorum. Açma yapıyor. Yapmayanlar bozuk. Kaçak akım rölesinin açma yapabilmesi için bazı şebeke durumlarının gerçekleşmesi gerekir ve o ana denk gelirseniz açar. Mesela sizin o sortinizde bir yük olmalı. Bu yük belirli bir miktar akım çekmeli ki bu akımın minimum 30 miliamperi sizin bu köprünüz üzerinden geçip kaçak akım rölesini açtırsın. Ya da o linyenin başka bir sortisinde, hatta daire içi başka bir yerde yük olmalı ki yükün çektiği akımın bir kısmı sizin priz linye ve sortiniz üzerinden köprülediğiniz toprağa 30 miliamperin üzerinde bir akım geçirsin. Az önce uygulama yaparken ilk başta açmamıştı çünkü çıkışları boştu. Daha sonra çıkışına ben bir yük bağladım. Elektrikli ısıtıcım var burada. Onu bağladım. Elektrikli ısıtıcıyı bağladıktan sonra yaptığım köprülemede de açtı. Hatta bina içerisindeki bir başka daire
ve hatta binanın yanındaki bir başka bloktaki büyük güçlü yükler devreye girdiğinde sizin dairenizde bir yük olmasa dahi diğer yüklerin nötr akımlarının küçük bir miktarı sizin test yaptığınız prizin nötr iletkeni ve köprünüz üzerinden toprağa geçebilir ve bu değer 30 miliamperi geçtiğinde kaçak akım röleniz açma yapacaktır. İkinci testimde ilk denememde kaçak akım rölesinin çıkışlarını boşa çıkarttığımda ilk denememde kaçak akım rölesi nötr toprak temasında açma yapmamıştı. Kaçak akım rölemin çıkışları boştaydı. Herhangi bir yük çekmiyordu. Daha sonra kaçak akım rölemin şebeke tarafına burada bir yük bağladım. O yükü bağladıktan sonra ikinci denememde kaçak akım rölesi açtı. Şimdi içinizden hadi oradan diyenler varsa onlara açıklama yapıyorum. Hep demiyor muyuz? Elektrik en kolay yolu bulur diye. Nötr iletkeniniz yüklü ise akımın bir kısmı nötr iletkeninin direnci ve koruma iletkenin topraklama direnciyle orantılı olarak sizin bu köprünüz üzerinden geçer. Bu tamamen sizin dağıtım trafonuza bağlı olan tüm yüklerin durumu, nötr iletkeninizin durumu ve sizin toprak hattınızın direncine bağlıdır. Bazen yapmış olduğunuz bu köprüleme üzerinden 30 miliamperden fazla bir akım geçer ve kaçak akım rölesi açma yapar. Bazen de geçmez ve kaçak akım rölesi açma yapmaz. En ideali basit bir test cihazı almanız. 3 lambalı bir sistem yapmıştım. Kanalda videosu var. Onu bile yapabilirsiniz. 30 miliamperi test edeceksiniz. Faz toprak arasına 7,5 watt, 300 miliamperi test edecekseniz 75 wattlık akkor lamba ile bile test edebilirsiniz. Sizin yapmış olduğunuz nötr toprak köprülemesinde en büyük parametre topraklama direnci. Toprak alana yaptığınız bir binanın topraklama direnciyle kayalık, bozkır bir alana yaptığınız binanın çok sayıda topraklama kazığı çaksanız da aynı olmaz topraklama dirençleri. Kayalık bir zemin topraklama direnci yüksek. Bu binada nötr toprak köprüsü yaptım, kaçak akım rölesi açmadı. Yağmur yağdı, aynı şartlar, tekrar aynı şekilde köprüledim, açma yaptı. Son söz olarak bu kadar farklı parametrelerin olduğu bir köprüleme ile kaçak akım rölesini test edemezsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.